Değerli izleyicilerimiz, Avrupa ülkeleri ortak bir karar aldı. 1 Şubat'tan itibaren aşı pasaportu ya da aşı sertifikası 3 doz olmayanlara verilmeyecek. Bunun anlamı şu. Siz başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Bu ülkede sizden aşı pasaportu istiyor. Aşı sertifikası ya da her ülkede ismi değişik biliyorsunuz. Siz hiçbir şekilde 3 doz eğer aşı olmadıysanız başka bir ülkeye gitme şansınız yok. Şimdi değerli izleyicilerim, çember daralıyor. Ve bütün bu kısıtlamalara, kararlara rağmen enteresan bir durum var Avrupa ülkelerinde. Şu anda güçlü olan Avrupa Birliği ülkelerinde aşı var. Güçlü olmayan, ekonomisi geride olan ülkelerde ise şu anda aşı sıkıntısı yaşanıyor. Neden Şubat ayından itibaren böyle bir karar alıyorlar? Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında aşı yok. Bir taraftan diyorlar ki biz bu işi çözmek için aşıları kullanacağız. Aşılardan başka çıkış yolu yok diyorlar. Bir taraftan da elimizde aşı yok diyorlar. Şimdi ben de soruyorum. Madem bu işin çözümü bu sıvılar, neden 2 yılı aşkın bir süredir gündemde olan böylesine koronavirüsle ilgili büyük bir salgına karşı yeteri kadar üretim yapmıyorsunuz? Yani bir taraftan aç kapa oyunu oynuyorlar, bir taraftan da diyorlar ki mutlaka bu sıvıları vurdurmanız gerekiyor. Sıvı yok ortada. Yani bir tiyatro oyununu bizlere oynatmaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Mutlak surette bu işin kurtuluş yolu bu diye bütün devlet başkanları çıkmışlar meydanlara bas bas bağırıyorlar. Tamam güzel. Hadi buyurun. Yok ortada. Avrupa'nın şu anda %66'sı aşılanmış vaziyette. Almanya'da 25 milyon insan aşı vurdurmayı reddetti. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi zorunlu olacak, para cezası gelecek, hapis cezası gelecek, işte bu sıvıları vurdurmayan insanlar evlerinden çıkamayacak diye yaygara kopartıyorlar. İnsanları adeta tehdit ediyorlar. Kim yapıyor bunu? Siyasetçiler yapıyor. Şimdi baktığımız zaman siyasetçilerin aslında ne kadar acınacak halde olduğunu gözlemliyorum. Çünkü her gün başka bir şey söylüyorlar. Akşam başka bir şey, sabah başka bir şey. Onlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Eğer ne yaptıklarını bilselerdi bugün vaka sayıları geçen yılki aynı seviyeye gelmezdi. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Allah aşkına ya. Bir taraftan diyorlar ki biz bu sıvıları vurdurmayanları evden çıkarmayacağız. Bir taraftan da sıvı yok ortada. Bakın geçtiğimiz günlerde beni takip edenler bilir. Anlattım. Almanya'da, Brandenburg'da 8 kişi yaşlı bakım evinde 3 ay 4 ay boyunca bu sıvıya ulaşamıyorlar. O bakım evinin yetkilisi Ağustos ayı itibariyle diyor ki bu sıvıları bize getirin, ben bu yaşlı insanlara vurduracağım diyor 3. dozları. Çalmadık kapı bırakmıyor ve bu kişiler iddialara göre yine koronavirüse yakalanıyor, ölüyor. Bir taraftan da böyle bir durum var. Bakın ben söylemiyorum bunları. Almanya söylüyor bunu. Diyor ki bu işin kurtuluşu bu diyor. Tamam gönder o zaman madem kurtuluşu, niye yaşlıları ölüme terk ediyorsun? Niye bu yaşlı insanların sen 2. sınıf insan muamelesiyle karşı karşıya bırakıyorsun? Madem kurtuluşu, öyle değil mi arkadaşlar? 8 kişi öldü. Yaşları 70 ile 80 arasında. Yazık değil mi bu insanlara? Madem öyle hani kurtuluş. Arkadaşlar ben gerçekten bu siyasetçilerin ikiyüzlü tavırlarından bu koronavirüs döneminde gerçekten acayip sıkıldım. Anlattıklarının ertesi gün doğru olmadığını hemen masaya koyuyoruz. Bak diyoruz bu tür vakalar var. Bu o zaman bu siyasetçinin yapmış olduğu açıklama doğru değil. Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete arkadaşlar. Tablo bunu gösteriyor. Bu nasıl bir rezilliktir ya? İnsanların sağlıklarıyla ilgili kararlar alıyorlar.
almış oldukları kararlar maalesef sonuca ulaşmıyor. Eğer sonuca ulaşsaydı vaka sayıları bugün başka noktada olurdu. Şimdi yeni bir varyant, yeni bir mutant. Almanya'da Şubat ayının sonuna doğru yeni bir karar alacaklar. Bu aşıyı olmayanlara para cezası, ardından da hapis cezası yolu görünüyor. Şimdi insan haklarına, demokrasiye uygun mu arkadaşlar bu alınan kararlar? Bu yeni Başbakan Scholz Almanya'da göreve gelmeden önce ben böyle bir yasa çıkartacağım diyor muydu? Yok. Göreve geldi. Koltuğa oturdu. Selamun aleyküm dedi. İlk görevimizi yerine getiriyoruz dedi. Bu sıvıları vurmak mecburi diye yasa çıkartacağız diye açıklama yaptı. Daha bismillah yani. İkinci gün. Ne oluyor arkadaşlar? Perde arkasında hangi oyunlar oynanıyor? Senaryo yazanlar aslında belli. Tiyatronun yazarları belli. Bizler oyuncuyuz. Bizi oynatıyorlar. Seni beni oynatıyorlar. Başka bir şey yok. Bu tablo gerçekten çok çok üzücü bir tablo arkadaşlar. Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerinde vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Neden? Alınan tüm tedbirlere açma, kapanma, sıvı aklınıza ne gelirse alınan tüm tedbirlere rağmen neden arkadaşlar? Neden? Akıl alır gibi değil. Ben böyle bir şey ne gördüm ne de duydum hayatım boyunca. 100 yılda bir meydana gelen böylesine akıl almaz bir salgınla insanoğlu karşı karşıya ama alınan tedbirlerin hiçbirini bu teknoloji çağında, bu modern çağ diyoruz değil mi? Öyle diyorlar en azından. Hepsi boşa gitti. Boşa gitti arkadaşlar. Eğer boşa gitmeseydi bugün bu vaka sayıları bu noktada olmazdı bana göre. Profesör Doktor Uğur Şahin, Özlem Türeci, Merkel, bu giden Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da baktığım zaman bunlar birer kahraman gibi görülmeye çalışılıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu insanlar için? Bunlar birer kahraman mı? Ama bu yorum yaparken lütfen Hatice'ye değil neticeye bakarak lütfen vicdanlı bir şekilde yorum yapmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Okuyorum biliyorsunuz ben bütün yorumları. Size göre koronavirüsü yöneten bu isimler başarılı mı değil mi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletin. Tarafsız olmanızı rica ediyorum. Yani beni de eleştirebilirsiniz. Saygı duyarım. Saygı çerçevesi içerisinde hakaret etmeden, küfür etmeden istediğiniz yorum yapabilirsiniz. Ben şahsi fikirlerimi açıklıyorum. Ben başarısız buluyorum. Çünkü vaka sayıları bugün korkunç bir şekilde artmış durumda. Gelinen noktada önümüzdeki günlerde özellikle Ocak ayının ortasında tablonun daha da tüm Avrupa'da ağırlaşacağını göreceğiz. Bakın benim öngörüm bu. Siz ne öngörüyorsunuz? Bu işten kurtulacak mıyız? Kurtulamayacak mıyız? Lütfen videonun altına yazın bunları. Değerli izleyicilerimiz, sizlerden ricam, bir diğer ricam lütfen videolarımızı beğenerek daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olun. Sizlerden özellikle bunu istirham ediyorum.